Merhabalar Çeyko'ya, hoş geldiniz. Bu hafta istek üzerine bir horary haritası daha açtım. Sorum da çok net, sevdiğimle evlenebilecek miyim? Evet, haritamı açıyorum. Yükselen burç yengeç. Yükselen burcun yengeç olması bu sorunun senin için duygusal olarak çok önemli olduğunu gösteriyor. Ay akrep burcunda olduğu için yoğun ve derin duygular içindesin ama ay burada zararda. Kendini güvende hissetmiyor olabilirsin. Ayrıca yükselende de bir retro Mars olması şu anda kararsızlık, içsel bir mücadele ya da geçmişten gelen sorunlarla uğraştığını gösteriyor. Mars geri hareketli olduğu için ilişkide bir duraksama ya da geçmişle ilgili bir mesele gündemde olabilir. Dediğim gibi ayda akrepteydi. O da güvende hissetmediğini gösteriyor. Karşıdaki kişinin 7. ev Oğlak. Satürn 7. evin yöneticisi olarak partnerini temsil ediyor tabii ki. Satürn de Balık burcunda ve MC ile kavuşumda olduğu için bu kişi senin için çok önemli gibi görünüyor. Balık burcundaki Satürn ilişkinin biraz belirsiz veya duygusal olarak sınırları tam çizilmemiş bir yapıda olduğunu gösterebilir. MC ile kavuşumda olması ilişkinin toplum önünde bir statü kazanma, evlilik gibi potansiyeli olduğunu işaret ediyor. Ancak Satürn Balık burcunda güçlü değil. Bu yüzden sanki netlik eksikliği var, bir kararsızlık var. Sürecin ve olayların gelişimini gene aydan bakacağız. Ay akrep burcunda. Dediğim gibi zararda. Retro Mars ve Satürn ve MC 120'lik açı yapıyor. Ay senin temel göstergen olduğu için yaptığı açı sürecin nasıl ilerleyeceğini gösterecek. Aranızda bir geçmiş olabilir. Yani şu anda ilişkide çözülmemiş, içten içe geri dönen bir konu var. Çünkü retro Mars'la bir ayın açısı var. Yani bir yere kadar gelmişsiniz bu ilişkide ama bir türlü çözemediğiniz başka konular var. Hala içten içe dönüyor. Ay Satürn üçgüde olumlu bir açı olduğunu düşünüyorum ben evlilik için. Evliliğe yönelik bir potansiyel var ama tabii Satürn'ün doğası gereği Satürn biraz zaman isteyen süreçlerden bahseder. Sabır gerektirir. Ayın MC ile üçgeninde ilişkinin gelecekte toplum önünde bir statü kazanma ihtimali olduğunu gösteriyor. Yani bir evlilik ihtimalinden bahsediyor. Ancak ayın zararda olması duygusal olarak büyük bir güvensizlik ya da kriz yaşadığını gösteriyor. Ayın rahat bir burçta olmaması sürecin kolay olmayacağını ama ilerleme ihtimali olduğunda gösteriyor. Sonuç olarak evlilik var mı ya cevabım evet var ama hemen değil olacak. Sürecin ilerlemesi için zamana ihtiyaç var çünkü Satürn devrede. Retro Mars olduğu için de bazı konularla ilgili çözülmemiş bir takım meseleler var. Ay da zararda ama Satürn'le olumlu açı yaptığı için sabır ve duygusal denge sağlanırsa evlilik olabilir diyor bu harita. Minik de bir öneri yapayım. Sabırlı olmalısın ve güven inşa etmelisin. Çünkü bu haritada hemen evlenirsiniz demiyor. Ama engeller aşılırsa evlilik olabilir diyor. Şu anda en büyük engel retro Mars ve ayın zararda olması. Belki ileride tekrar bir horary haritası açıp tekrar duruma bakabiliriz. Sonuç olarak şöyle bir özetleyeyim. Neler söyledik konuyla ilgili. Horary haritamız geçerli bir kere. Ay boşlukta da değil, yükselen 3'ten küçük ya da 27'den büyük de değil. Geçerli bir harita açtık. Senin temsil eden yengeç, yöneticinde ay akrepte, zararda. Senin için bu ilişki duygusal anlamda çok derin
ve belki de biraz takıntılı hale gelmiş olabilir. Ayın akrepte olması bu konunun senin için çok önemli olduğunu, ancak kendini de güvende hissetmediğini ve ilişkinin gidişatı konusunda bazı endişelerin olduğunu gösteriyor. Akrep dönüşüm ve krizlerin burcudur biliyorsunuz. Dolayısıyla bu süreç kolay olmayabilir. Ayrıca Mars'ın 1. evde olması, yükselende olması ve retro olması içinde bastırılmış bir öfke, pişmanlık veya yeniden değerlendirme sürecinde olduğunu gösteriyor. Belki de bu ilişkiyle ilgili geçmişten gelen bazı meseleler var ve bunlar tamamen çözülmeden ilerlemek zor olabilir. Mars'ın retro olması şu anda adım atmanın zor olduğunu gösteriyor. Şu an içinde bulunduğun durumu tamamen netleştirmeden bir karar almak zor olabilir. Partnerine bakıyorum. Partner Satürn'le temsil ediliyor. Satürn astrolojide ciddi, disiplinli, sabırlı bir gezegendir. Ancak Balık burcunda olması partnerinin şu anda net bir karar veremediğini veya biraz kararsız olduğunu gösteriyor. Balık net sınırları olmayan bir burçtur ve burada Satürn güçlü değildir. MC ile kavuşumda olması onun hayatında kariyer, toplum önündeki durumu veya gelecekle ilgili planların önemli olduğunu ve şu anda evlilik konusunda tam netleşmemiş olduğunu gösterir. Ayrıca Satürn'ün Kiron'la yaptığı 30'luk açıda ilişkide duygusal bir yaralanma veya geçmişten gelen bir hassasiyet olduğunu gösteriyor. Partnerin ilişkide bir şeylerden korkuyor veya duygusal yaralarını tam olarak iyileştirememiş görünüyor. Evlilik olup olmadığını bilmek için de biliyorsunuz Ay'a bakıyoruz. Ay Satürn üçgeni var. Bu çok olumlu bir açı. İki ana gösterge olan Ay ve Satürn arasında olumlu bir açı var. Bu zamanla bir şeylerin yoluna girebileceğini gösteriyor. Ancak Satürn zaman isteyen bir gezegen olduğu için evlilik henüz gerçekleşmez. Satürn aynı zamanda test, sınav gezegenidir. Yani bu ilişki bir takım engellerden geçecek. Ondan sonra evliliğe doğru gidecek. Mars retro olduğu için bu alımlı açının biraz etkisi gecikebilir veya bir şeylerin tekrar değerlendirmesi gerekebilir. Mars ve Satürn arasında doğrudan bir açı yok ama şu anda evliliğe yönelik bir ilerleme olmadığını gösteriyor. Eğer Mars-Satürn arasında bir kavuşum, üçgen, sekstil falan olsa süreç daha hızlı ilerleyebilirdi. Şu anda dolaylı açılar olduğu için evlilik hemen olmasa da ilerleyen zamanlarda olabilir. Horary astrolojisinde ayın yaptığı son açı olayın nasıl sonuçlanacağını gösterir. Ay MC ile üçgen yapıyor. İlişkinin bir noktada evlilik veya toplumsal bir statü kazanma potansiyelinin var olduğunu gösteriyor bu da. Ancak Ay akrepte olduğu için zararda ve bu süreçte o kadar kolay olmayacak. Güven, bağlılık, duygusal olarak rahatlama sağlanmadan ilerleme zor olacak. Sonuç olarak evlilik olasılığı var ancak hemen olmayabilir. Mars'ın retro olması şu anda net karar almayı zorlaştırıyor. Retro bittiğinde işte ay sonu Şubat sonu bitecek retro. Ondan sonra daha ilişkiyle ilgili net kararlar alınabilir. Diğer taraftan da Satürn'de Nisan sonu Koç burcuna geçecek. Satürn'de artık daha net karar verebilir olacak. Yani bir iki ay sonra belki tekrar bu haritayı açıp baksak kesin evlilik var falan gibi de gözükebilir. İşte ayın zararda olması güvensizlik ve krizlerin aşılması gerektiğini gösteriyor. Satürn evlilik gezegenidir ama işte balıkta güçlü değil, ne yapalım. Yani netleşmesi için biraz zamana ihtiyacı var. Nisan'a kadar bir bekleyin bakalım ne oluyor. Eğer bu süreci hızlandırmak isterseniz ilişkide duygusal güven oluşturmanız gerekli. Ama ay zararda olduğu için ilişkide de bazı korkular, şüpheler ve geçmişten gelen meseleler var oluyor. Bunları aşmak gerekecek. Ne yapmalısınız? Mars'ın retrosu bitene kadar ilişkiyi fazla zorlamamak en iyisi olabilir. Partnerin netleşmesi için ona biraz zaman tanımasınız. Satürn sürecin yavaş ilerlemesini gösteriyor. İşte Koç'a geçmesini bekleyelim Satürn'ün Nisan'a kadar. Eğer 6 ay sonra hala net bir durum olmazsa yeni bir horary haritası çıkararak tekrar değerlendirebiliriz bu konuyu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım isteği yapan kişinin sorularına cevap olmuştur. Aynı niyetle izleyenlerin de sorularına cevap olmasını umuyorum. Tekrar görüşmek üzere.